Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi aracımızdaki bulunan bir özellik hakkında bilgi vermek istiyorum. Gruplarda birkaç arkadaşımız bu şekilde acaba nasıl yapılıyor da nasıl bir özellik var, nasıl kullanırız diye sorular sordu. Video yapar mısınız gibi birkaç talep oldu. Şimdi bununla ilgili beraberce en azından göre bir şeylerinden bahsedeceğim. Yani bahsetmek istediğim özelliğin de aslında olayı şu: düğme, sesli komut özelliği. Arabada böyle bir özellik var. Farklı araçlarda da var bu. Farklı modellerde. Artık yeni nesil araçların neredeyse tamamında bulunan bir özellik. Bu araba Toyota Corolla 2020 Dream paket. Otomatik vites. Vision'larda vesaire ya da ilk şeylerde var mı bilmiyorum. Bu tuş varsa sizde ve basılabiliyorsa telefonunuz da yani bu ekranda olduğu için göstereyim. Şöyle Bluetooth ile netleştireyim. Yani şu şekilde Bluetooth işaretiyle eğer telefonunuz da aracınıza bağlı ise bu özelliği kullanabilirsiniz. Şimdi bu tuşa basınca ne oluyor? En azından onu görelim. Hani nasıl bir komut verebiliyoruz? Bastığımız zaman, Türkçe bu aynı zamanda, onu da söyleyeyim. Bastığımız zaman ekranda komut bekliyor bizden. Ne istiyor? Ara diyor, istasyon diyor, bu radyo, bir de daha fazla komut diyor. Şimdi tabii ben daha fazla komut dediğim için Anlaşılmadı. bir saniye. Mesela daha fazla komut ne var? Daha fazla komut. Bir öğes için. Şimdi mesela neler yapılabilir? Medya komutları var, telefon komutları, radyo komutları, uygulama komutları. Biz telefon komutları yani 7, 5, 1, 1 de diyebilirsiniz. Mesela 5, Anlaşılmadı. 5. Örneğin medya komutları deyin ya da manuel bir seçim yapın. Telefon komutları. Telefon komutları şunlardır. Önce ara komutu verin, sonra bir kişi ismi söyleyin, isme göre arayın, önce ara komutu verin, sonra telefon numarasını söyleyin. Numaraya göre arayın, yeniden ara. Mesela aramayı kullanalım önce. Ara, deneme adam. Bir ad ya da numara söyleyin. İptal. İptal. Şimdi sesli komut çok yani nasıl diyeyim, çok hassas çalışıyor. Fakat komutları bilmeniz gerekiyor. Tekrar basayım ben. Ara, deneme. Anlaşılmadı. Tekrar. Ara, deneme. Kategorisi idem için kullanılamıyor. Yani şu an normalde rehberimde deneme diye biri var. Onun için. Eğer burada düzgün isimler olursa Anlaşılmadı. rehberinizde, İptal. mesela numara çevirme de var. Şimdi ben bunları söylediğim zaman işte bir numara en azından bir söyleyeyim. Yani rehberimde olmayan veya kimsenin numarası olmayan bir numara söylemeye çalışacağım. Bakalım ne kadar düzgün olacak. Ara 532 321 5 yıldız 2. Ara, düzelt veya kaldır komutu verin veya numara eklemeye devam edin. Mesela bu düzgün çalışmadı. İptal. Tekrar bakalım. Ara Bir ad ya da numara söyleyin. 5 3 2 3 2 1 1 1 1 0 1 0 1. 132-32-111-101-101. Ara, düzelt veya kaldır komutu verin veya numara eklemeye Bazı devam numaraları edin. anlamamış, bazı numaraları düzgün alamamış. Anlaşılmadı. Ekran dokunarak da yapıyoruz. İptal. Ben bunu iptal edeyim. Onun dışında sesli komutlarda şey de var. Yani bu aramada aslında rehberden ben çok rahat arayabiliyorum. Mesela şöyle yapalım. Bir dakika. Anlaşılmadı. Ara babam. Bir telefon türü seçin. Şimdi 2 tane kayıtlı babamda. Cep telefonu. Anlaşılmadı. Cep telefonu. Aranıyor. Şükran babaanne. Cep telefonu. Mesela farklı bir yine gittik şey arıyor. Yani rehber kayıtlarınız muhtemelen daha düzgün olması lazım. Daha içerikli. Arama şeklini bu şekilde halledin. Yani tuşa bastıktan sonra komut geliyor. Önce ara diyorsunuz birinin aracına. Sonra rehberden ismini söylemeniz lazım veya numara söylemeniz gerekiyor. İstasyon olarak da varmış. Mesela istasyon işte atıyorum Best FM falan gibi olması lazım. Ben bunu hiç kullanmadım. Mesela bir deneyelim. İstasyon. Anlaşılmadı. İstasyon.
İstasyon adı söyleyin. Best FM. Anlaşılmadı. Best FM. İstasyon Gözde FM. Gözde FM'e gidiyoruz. Gözde FM'i açtı. Yani en azından bir şeyi yapmış oldu. Mesela şurada TRT Name var ve de TRT var. Bir deneyelim şimdi tekrar. Sesli komuta basalım. İstasyon TRT. Bir hat numarası seçin ya da düzelt komutu Hiç verin. alakası yok. Yani Türkçe ile ilgili şey mesela bir dediğim zaman Anlaşılmadı. 1. Hat 1. İstasyon Kral FM. Kral FM mesela kendi firması. Kral FM dediğin zaman onu açıyor. Mesela burada ne var? A-Spor, TRT, JoyTürk var. Mesela JoyTürk deneyelim. İstasyon JoyTürk. İstasyon Joytürk. Yani çok telaffuzu çok farklı ama en azından JoyTürk'ü açtı. Yani bu şekilde sesli komut var. Bir de şimdi ben bunları kapatayım telife girmesin. Şimdi bir olay daha var ses komutta. Eğer telefonunuz CarPlay üzerinden ya da Android Auto üzerinden, yani Android bir telefonunuz var veya cep telefonunuz Android veya işte atıyorum iOS yani Apple cihazsa telefonunuzu şu şekilde kabloyla arabanıza bağladığınız zaman telefonun şeyine göre, işletim sistemi yani Android veya iOS olmasına göre araç iki özellik açıyor. Birincisi Android Auto özelliğini açabiliyor eğer Android ise. Eğer iOS'sa da CarPlay denen bir özelliği açıyor. Android Auto yeni nesil Android cihazlarda, telefonlarda yüklü geliyor. Fakat eski Android cihazlarda bunu sonradan yüklemeniz gerekiyor. Video açıklamasına bunun yükleme linkini bırakacağım. Telefonunuzun çok eski yeni olması çok fark etmeksizin dışarıdan uygulama yükleyebilirsiniz. Eğer zaten varsa da rahat bir şekilde kullanılabilir. Fakat bunun için benim telefonum Android. Şimdi bu sesli komut özelliği Android Auto ve CarPlay'de de ayrıca çalışıyor. Yani bu cihazın içerisinde ikisi de gömülü şeklinde geliyor. Ayrıca çalışıyor. Şu an benim cihazım Android bir cihaz. Şu an Android Auto ile çalışıyor. Şimdi Android Auto'ya geçmek için de şuradan menü tuşuna basıyoruz. Sonradan harici geçmek için Android Auto'ya bastığım zaman şu an bu Android Auto'ya geçti. Şurada da uygulama menüsü var. Şimdi burada da sesli komut çalışabiliyor. Fakat hangi konular çalışıyor, nasıl çalışıyor çok bir bilgim yok. Fakat şöyle bir şey ben çok denedim. Haritalarda mesela gitmek istediğiniz yeri söylediğiniz zaman haritalarda bunu gösterebiliyor. Mesela sesli komut buradan basarak da yapabilirsiniz. Şu an sesli komutu ilk başta gösterdiğim arabanın kendi telefon bağlı olmadan, yani kabloyla bağlı olmadan ya da Android Auto'ya geçmeden önceki halinden farklı çalışacak. Şu an Android Auto'nun komut sistemi çalışacak. Şimdi buna bastığım zaman pardon öyle geçmemesi lazım ama normalde bu şekilde olmaması lazım. Niye İptal. böyle oldu? Ha, buradaki tuş çalışmıyor. Bir saniye. Şuna basacağız demek ki sadece. Ha, şuna basalım. Opet. Opet için sonuçlar gösteriliyor. Haritalarda sadece mesela Opet dedim ben, harita üzerinde arama yapacak bu. Yani bir yere gitmek istediğiniz zaman işte buradan gösterecek. Mesela buradan başka bir şey söyleyelim. Mesela bilinen, hani şu an bulunduğum bölgede çok bilmiyorum. Bakayım bir saniye. Yalova'da bir mesela şu an Yalova bölgesinde olduğum için şurada bir şey vardı. Yalova Anadolu Lisesi mesela diyelim. Yalova Anadolu Lisesi. Yalova Anadolu Lisesi için sonuçlar gösteriliyor. Yani şunu diyebilirim. Arabanın kendi sesli komutundan bu Android Auto'nunki çok daha düzgün çalışıyor. Yani daha düzgün algılıyor. Çünkü bu direkt Google'ın kendi ses tanıma sistemi. Daha gelişmiş. Mesela buradan yani çok değişik bir şey söyleyelim mesela. Ümraniye Sanayi Sitesi. Ümraniye Sanayi Sitesi için sonuçlar gösteriliyor. Mesela oradaki birkaç tane sonuç, 1 numara 2 numara gibi. Hani bu daha düzgün çalışıyor. Peki Android Auto'nun ana menüsünde şurada ne işe yarıyor? Ne işe yarıyor acaba? Mesela Spotify deyince Spotify'ı mı açmaya çalışıyor? Ona bakalım. Spotify.
Ne yazık ki anlamadım. Tabi böyle yapmıyor. Yani bu burada ne işe yarıyor bilmiyorum. Ara. Maalesef anlamadım. Bu menüde bu komut ne işe yarıyor mesela, o şu an belli değil. Ama haritalarda gayet düzgün çalışıyor. Yani bu sesli komutu bu şekilde tamamlayabiliriz. Ama yani normalde şuradaki komutlarda eğer Anlaşılmadı. daha düzgün komut verebilirsek, yani rehber üzerinde kişiler düzgün kayıtlıysa ben birkaç tane arama yapabiliyorum. Ama isimler Türkçe karakter vesaire kayıtlıysa şaşırabiliyor. Demin zaten gördük. Yani mesela babam dedim, gitti aynı babam olan ya da baba kelimesine Bir yakın öğe seçin. kişileri İptal. getiriyor. Yani bizi aramak için veriyor. Bu şekilde bir şey var. Yani çok stabil çalışmıyor. Çok düzgün çalıştığını ben söyleyemem. Ama kullanılabilir mi? Kullanılır. Zorlanırsanız bazı konularda kullanılabilir. Ama ben genelde kullandığım haritalar üzerinde, işte bu sesli komutta gitmek istediğim yeri söylüyorum. Aşağı yukarı güzel sonuçlar çıkarıyor, normal telefonda kullanır gibi. Bu muhtemelen iOS cihazlarında daha düzgün olabilir arkadaşlar. Çünkü iOS cihazı Android'e göre daha düzgün çalışıyor programları. Şunu da söyleyeyim, iOS cihazındaki haritalar Android Auto'daki, yani Android cihazlarındaki şu gelen haritalardan çok daha hızlı çalışıyor. Yani bunun mesela ekrana gelme süresi, atıyorum şuradasınız. Haritaya basınca artık Android Auto'dayken geliyor. Şu gelme süresi, yüklenme süresi onda direkt böyle sanki hiçbir şey yokmuş gibi çok hızlı geliyor. Bazen de çok yavaş açılıyor. Sesli komut bu arkadaşlar. Buradan başka atıyorum denemek için sadece komutu söylemeyelim. Şu daha Bir fazla öğe komutta seçin. radyo komutları, uygulama komutları, medya komutları. Medya komutları varmış. şunlardır. Önce yürüt komutu verin, sonra sanatçı ve albüm veya şarkı adını söyleyin. Müzik ara, önce tür deyin, sonra tür adını söyleyin. Önce sanatçı deyin, sonra sanatçı adını söyleyin. Önce albüm deyin, sonra albüm adını söyleyin. Önce şarkı deyin, sonra şarkı adını söyleyin. Önce çalma listesi deyin, sonra çalma listesi adını söyleyin. Yani bunu ölme yani bunları çok düzgün kayıtlı olacak da telefonunuzda orada burada. Çünkü şu an telefondan alacak bu şarkı veya USB'den. Çok düzgün olacak da rakamlar, harfler falan. Yani bu komutları böyle verirseniz benim tavsiyem yani bunu burada çok kullanmamak, kafayı yedirtir insana. Yani dikkatinizi daha fazla dağıtabilir. Yani ekrandan bunu basarak seçmek daha düzgün. Ama dediğim gibi haritalar üzerinde, yani atıyorum bir yere gitmek istediğiniz, böyle buraya böyle yazmaktansa, şuraya hani bunu tuşla yazmaktansa bunu söylemek, sesli komutla vermek adresleri vesaire bence çok daha iyi. Mesela benim bildiğim bir yer söyleyelim. Yani mesela diyelim ki Şile'ye gitmek istiyorum. Böyle bir cümle kuralım bakalım. Şile, bulunduğunuz yerden arabayla akıcı trafikte 1 saat ve 45 dakika uzaklıkta. Mesela böyle güzel bilgiler verebiliyor. Mesela Şile'ye bastım diyelim. Bir daha komut verelim. Ne kadar kaldı? Ne yazık ki anlamadım. Bunu anlamamış. Yolculuğum ne kadar sürecek? Tahminen 1 saat 45 dakika içinde orada olacaksınız. Mesela bunlar güzel. Bunlar Google üzerinde çalıştığı için böyle. Yani arabanın kendisinde tabi bunlar yok. Yani tavsiyem Android Auto'yu kullanmanız. Telefonunuzda veya iOS'ta da CarPlay'i kullanmanız. Mesela diyelim ki beni eve götür. Eve gitmek istiyorum. Bakalım ne diyecek. Eviniz bulunduğunuz yerden arabayla akıcı trafikte 1 saat ve 5 dakika uzaklıkta. Bak güzel bunlar. Bu özellikler güzel. Bana bunlarla gelin. Arkadaşlar videoyu burada sonlandırayım. Yani demek istediğim, arabanın, yani şöyle bir kıyaslama yapalım. Arabanın kendi sesli komut özelliği çok sınırlı. Anlaşılması güç. Yani sizin söylediğinizi anlaşması gerçekten zor. Muhtemelen yabancı dillerde, İngilizce'de vesaire daha gelişmiştir. Daha düzgün çalışıyordur. Anlaşılıyordur. Fakat Türkçe'de Türkçe harflerdir vesaire, telaffuz şekilleri arabanın mesela Joytürk diye falan böyle değişik bir telaffuz yapıyor. O yüzden anlamıyorsunuz. Çünkü oradaki telaffuzun aynısını sizin vermeniz lazım ki düzgün anlayabilsin. Bazen tesadüfen anlıyor. Ama Android'in veya CarPlay'in sesli komut demin gördünüz. Yani evime gitmek istiyorum diyor. Sizin ev adresiniz önceden kayıtlıysa evinize şu saatte gidebilirsiniz. Şile'ye gitmek istiyorum dedin.
yaklaşık 1 saat 45 dakika akıcı trafikte bulunduğunuz yerden gidebilirsiniz şeklinde size güzel dönüşler yapıyor. Ama burada telefonun kendi Android, Google Asistan gibi özellikleri buna tanımlandığı için bu şekilde böyle. O yüzden daha gelişmiş. Sesli komutu bu şekilde bitireyim arkadaşlar. Yorumlarda sizin bildiğiniz, fark ettiğiniz bu tarz bu konularda şunları da görmek istiyoruz, bunları da anlatır mısınız şeklinde veya bu videoya katkı yapabilecek yorumlarınız, beğenileriniz, eleştirileriniz olursa yorumlara bekliyorum. Herkese iyi pazarlar. Çünkü videoyu bugün pazar sokağa çıkma yasağında düzenliyorum. Can sıkıntısını en azından bu şekilde gidermiş oldum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi günler.